Yeditepe Üniversitesi Güzel Kampüsü'nde tercih tanıtım günleri devam ediyor. Bizim de Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Markus Graf konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Tercih tanıtım günleri nasıl geçiyor? İyiyim, teşekkürler. İyi gidiyor. İlgisinden memnunuz, yoğunuz. Ve özellikle işte bu öğrenci adaylarının heyecanı görmek bizi de çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden genel olarak çok memnunuz. Peki bölümümüzün özelliklerinden, farklılıklarından, eğitiminden biraz bahsedelim mi? Şimdi sanat ve kültür yönetim bölümü aslında çok disiplinli bir alan. Belki ilk olarak şöyle biraz anlatmamız gerekiyor. Çünkü sanat yönetimi nedir, kültür yönetimi nedir falan birçok kişi hala bilmiyorlar. Evet. Aslında bizim bölümümüzden mezun olan öğrencileri sanat ve kültür alanında ya da yaratıcı sektöründe her türlü sanat kurumlarında, festival yönetiminde, tiyatrolarda, müzelerde, yerel yönetimindeki kültür birimlerinde çalışabilirler. Dolayısıyla sanat ve kültür sektöründe hangi kurum varsa aslında ideal olarak orada bir sanat yöneticisi bulabilirsiniz. Ders programımıza baktığımızda aslında şey fark ediliyor. Yani 3 tane farklı havuzdan öğrenciler ders alıyor. Birinci bölümümüz işte kurumsal ya da kavramsal dersleri. Yani sanat tarihi, işte çağdaş sanat teorisi, işte kültür kuramı gibi dersler alıyorlar. Ve bu bağlamda aslında entelektüel birikimi, yani o havuzu dolduruyoruz. Öğrencilerin bilgisini bu anlamda işte zenginleştiriyoruz. Öbür tarafta mesleki alanda dersleri var. İşte galeri yönetimi, müzecilik dersleri, sanat yazarlığı gibi ya da işte genel olarak sanat kurum işletmeciliği gibi dersleri var. Üçüncü bölümümüz işletme ya da iktisat ile ilgili olan dersleri. Çünkü sanat yönetimi baktığımda aslında isimden de anlaşılır. Hem sanat ve kültür ile alakalı hem de tabii ki yönetim ile alakalı. Dolayısıyla hem sanat, estetik ve o alandan ders alıyorlar. Hem de öbür tarafta işte işletmecilik ile alakalı dersleri. Peki o zaman hocam çift anadal ve yandan birazcık daha böyle bu bölümde rahatlaşan, yani kulağıma öyle geliyor. Çünkü işletmeden bölümden dersler alıyor diyorsunuz. Öyle bir durum var mı? Tabii yani çünkü sanat ve kültür yönetimi zaten disiplinler arası bir alan olduğundan dolayı bizim öğrencilerimiz zaten birçok işte yan dal, işte çift ana dal, işte işletme bölümlerde ya da bambaşka bölümlerde de ek eğitimleri alıyorlar. Öbür tarafta da farklı bölümlerden birçok öğrenci bizi geliyor ve bizden yan dal ya da çift ana dal eğitimleri alıyorlar. Yani bu alışverişi ve bu bölümler arasındaki ilişkisi çok önemsiyorum. Çünkü o zaman her öğrenci aslında kendi birikimi, kendi bilgilerle bu dersliklere geliyor ve aslında çok holistik ve zengin bir eğitim ortamı ortaya çıkıyor. Evet ama aynı zamanda da hocam sanki böyle kulağa stajı önemli bölümlerden biri gibi de geliyor. Staj, uygulamalar, projeler, biraz da onlardan bahsedelim mi? Tabii. Yani bizim alanımız otomatik olarak uygulamaya yakın ya da alana yakın olan bir bölüm. Çünkü yani bizde mezun olan öğrenci dediğim gibi bir kurum içinde çalışacak. Dolayısıyla aslında kurum ile olan ilişkileri, yani network dediğimiz mesele çok önemli bir mesele. Biz eğitim içerisinde bu networking, bu yani iş alanı aktarımı iki açıdan hallediyoruz. Birincisi dediğiniz gibi staj. Bizim alanımızda 2 zorunlu stajı var. Çünkü staj yaptığınızda bazı öğrenciler tam anlamıyorlar. Neden staj önemli? Ben genellikle öğrencilere şunu diyorum. Bakın, staj yaparken belki istediğin alan bulamayabilirsin. Ama kesinlikle hangi alanda çalışmak istemediğini çok net ortaya çıkartıyorsun. Dolayısıyla aslında zaten bizim alanımız, yani sanat ve kültür alanına giriş yapmak isteyen bir öğrenci başında biraz zorlanabilir. Çünkü işte kurumdaki yöneticileri bilmiyorsun, kurumları bilmiyorsun, hangi birimi, hangi bölümü başvurman gerektiğini bilmiyorsun. Ama bu staj sayesinde aslında bu alanı deneyimlemeye başlıyorsun. Sonunda işte asistanlıklara, gönüllülük çalışmaları aslında bunu ek olarak dahil ederiz. İkinci network meselesi benim için şu önemli, yani her hoca bir network.
Bu ne demek? Yani hocalarımız tabii ki bir anda bilgi aktarıyorlar ya da deneyimi paylaşıyorlar ama sonuç olarak bizim kadromuza baktığımızda bir tarafta akademik dünyamızda Hı hı. güçlü kişilere ama bu kişiler çoğu zaman da sanat ve kültür sektöründe de güçlü liderlere yani müzede yönetici ya da sanat yazarı ya da müzik prodüktörlüğünde şirket sahipleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında bu kişilerle derslikte öğrenci, hoca olarak tanıştıktan sonra zaten bu adamı ya da bu kadını tanıyorsun. Dolayısıyla otomatik olarak bu hocalar üzerinde ya kendi alanında ya da işte başka komşuları, arkadaşları, meslekleri ya da şirketleri bir aktarma yapabilirsin. Hocam bölümün isminden de anlaşılacağı üzere zaten sanat geçiyor, kültür geçiyor, yöneticilik geçiyor. Çok yönlü birey olmayı gerektiren bir bölüm gibi geliyor kulağa. Kampüs de bunun için herhalde çok elverişli bir ortam değil mi? Çünkü işte kulüpler var. Bütün bölümlerden arkadaş edinme şansın, bütün bölümlerin hocalarını tanıma şansın var. Ya ben özellikle bu kampüs kavramı çok önemsiyorum. Çünkü hakikaten artık 25 yıllık bir üniversitedeyiz. 20 seneden fazla, yani ben artık 20 senedir buradayım, bu kampüsteyim. İşte ağaçların büyümesine ben şahit, yani onu gördüm. Yani şöyle, kampüs ne demek? Kampüs aslında birliktelik demek. Yani çünkü dediğiniz gibi derslik dışında işte bu arada ortak alanları var, kulüpleri var ve oradaki yani öğrenciler arasında ve bölümler arasındaki iletişimler ve ilişkileri çok önemsiyorum. Artı şunu unutmayalım. Biz sanat ve kültür yönetim bölümü olarak biz Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bir bölümümüz. Evet. Dolayısıyla zaten otomatik olarak işte tiyatro, resim, işte grafik, moda, gastronomi gibi başka bölümlerle iç içesin. Dolayısıyla zaten çoğu zaman da ortak derslerimiz de var. Yani bir sanat tarih dersinde ya da bir kültür kuramı dersinde zaten farklı bölümlerden gelen öğrenciler de geliyor. Çünkü otomatik olarak onlar seçmeli ders olarak onu alıyorlar. Evet. Ya da bazı dersi zaten zorunlu olarak ortak olarak açıyoruz. Bu yüzden yani buradaki toplumsal ve sosyal alanı ve bunun eğitimin çok önemli bir noktası olduğunu çok net bir şekilde altını çiziyoruz. Çünkü inanıyoruz. Evet hocam, çok zor günlerden geçtik. Pandemi atlattık, atlatmak üzereyiz diyelim. Dolayısıyla hani o süreçte eğitimde başka yere, bütün her şey daha doğrusu. Dolayısıyla böyle müfredatta değişiklikler, bu dijitalleşmeye uygulama nasıl oldu? Şimdi aslında baktığımızda özel hayatımız ve profesyonel hayatımızın her yerinde artık bir dijitalleşme süreci söz konusu. Bazı alanlar daha yoğun yaşanıyor, bazı alanlar daha yavaş ilerliyor. Aslında bizim sanat ve kültür alanımızda, yaratıcı sektöründe oradaki dijitalleşme aslında çok geç kalmış. Yani başka alanlarla karşılaştırdığımızda yani bizim Covid'e kadar olan galericilik yönetimi ya da müzecilik neredeyse 19. yüzyılına kadar manuel ve işte direkt iletişim üzerine kuruldu. Fakat tabii ki pandemiden dolayı biz hem eğitim olarak işte online dersler yaptık. Şimdi iş hayatımızda işte online toplantıları. Bizim alanımızda artık sanal sergileri, sanal tiyatro oyunları, sanal müzayedeleri gibi alanlara girdiği için artı dijital sanatının çok daha yaygınlaştığı bir döneminde işte NFT, Metaverse konuşuyoruz. Dolayısıyla otomatik olarak sanat ve kültür yöneticileri bu dijitalleşmenin dünyamızın bir parçası, hatta bir öncüsü olması gerekiyor. Bundan dolayı tabii ki biz sürekli mecburen ama istekli olarak da bu müfredatı güncel tutuyoruz. Örneğin artık işte dijital sanat, Metaverse ve NFT ile ilgili olan derslerimiz var. Ya da işte dijital çağda sanat yöneticiliği gibi derslerimiz var. Ya da başka bir kavram, özellikle Yeditepe Üniversitesi'nin çok önemsediği bir kavram, sürdürülebilirlik. Yani sustainability. Sustainability sadece ekonomik ya da işte ekolojik alanda değil, aslında toplumsal olarak da önemli bir kavram. Dolayısıyla biz artık sanat yönetiminde işte sürdürülebilirliği ya da bunun gibi yaklaşımları üzerinde dersleri açtık. Bu bir tarafta bazen yorucu oluyor çünkü sürekli işte aman şimdi yetmedi, hayır yetmedi. Ama bir tarafta ben bunu çok önemsiyorum çünkü seni hoca olarak genç tutuyor. Sen aslında profesör Daha olmana fazla rağmen yaratmayı öğrencisin istiyor. ve bölüm olarak aslında her zaman her dönemde yeni bir dinamizm katıyor. Dolayısıyla bu lifelong learning kavram hakikaten biz bölüm olarak hatta bence üniversite olarak benimsiyoruz ve yaşıyoruz.
Özellikle sanat ya da kültür, sanat ve kültür yönetimi ile ilgilenen öğrencilere şunu diyorum. Yani eğer bu öğrenci sanat ve kültür, bu koskocaman, işte heyecan verici, çoğulcu dünya ile ilgileniyorsa, işte sahne öncesi değil, sahne arkasında, mutfak kısmında, kurumlar içinde, orada yer almak istiyorsa zaten neredeyse yapacak bir şey yok. Yani bizi gelecekler. Öbür tarafta yani bizim öğrencilerimizden hep bekliyorum. Aktif olmayı seven, eleştirel olmayı seven, koşuşturma, yaratmaya seven kişileri hem araştırma yapmak hem de yaratıcı kişiler, sanatçılarla beraber olmaya seven kişileri bu müthiş bir hayat, bir alan. Yani ben 25 senedir bu alanda çalışıyorum hala. Her projede belli bir heyecan duyuyorum, besleniyorum ve bir şey öğreniyorum. Bence en değerli kısmı bu. Çünkü sanat ve kültür statik bir kavram değil. Asla ve asla duramaz. Yoksa kırılır, yok olur. Dolayısıyla bu dinamik ortamın bir parçası olmak inanılmaz heyecan verici bir şey. Genel olarak tüm adayları şunu demek istiyorum. Bu çok korku verici bir dönem. Yani bir anda hepimiz bunu yaşadık. Ben bunu Almanya'da yaşadım. Siz bunu Türkiye'de yaşadınız. Ama sonuç olarak bir hayatının, bir yolculuğun başındayken işte nereye gideceğini bilmiyorsun, ne olacağını bilmiyorsun, nasıl olacağını bilmiyorsun. Bu yüzden bilinmezlik çok korku verici olabilir. Korkmasınlar. Bir yanda şunu bilsinler, günümüzde ilk adım son adım olmayacak. İlk bölüm son bölüm olmayacak. Günümüzde işte yolları değiştirebilirsin. Yani bu yüzden neredeyse yanlış diye bir karar yok. Yani çünkü bazen bu çok baskı yapıyor. Aman Evet. bunu yanlış seçeceğim, hayatım mahvoluyor. Hayır. Yani yan dal, çap dal, çapları, yüksek lisansları zaten bizim öğrencilerimiz de bunu görüyorum. Yüksek lisansta da bambaşka bir şey lisansta okudular. Yüksek lisansa sonunda istediğini okumak istediler ve artık mutlu oluyorlar. Öbür tarafta şunu belki altını çizmek lazım. Yani araştırsınlar. Yani öğrenci olarak artık günümüzde bütün bilgileri ortada. Yani web sayfaları, işte web platformları ve oradaki portfolyolarda ve oradaki web sayfalarda hakikaten müfredatları incelesinler. Hoca kadrosunu incelesinler. Hocaların CV'leri incelesinler. Neler çalışıyorlar? Gerçekten oradan faydalanabilirler mi diye araştırsınlar. Ve son olarak en son tavsiyem hep bu. Aslında kural çok basit. Türkiye'de biraz daha zor ama kural bu. Sevdiğiniz bir alan seçeceksiniz. Çünkü sevdiğiniz bir bölümde okuyorsunuz. Evet yorulacaksınız ama lanet etmeyeceksiniz. Yani siz bir tarafta severek bir iş yaptığınızda otomatik olarak daha fazla çalışacaksınız, daha kolay çalışacaksınız, daha başarılı olacaksınız ve en son ve en önemlisi daha mutlu olacaksın. Bu yüzden beyin ve kalp arasında bir ortak yolu ona göre seçsinler bence. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok keyifliydi. Sağ olun. Hoşça kalın.